Taygetan Küresel Dronları, İngilizce. Bir kez daha merhaba. Ben Mari Sıvaru. Binlerce yıldır, dünyanın dört bir yanındaki insanlar tanımlanamayan uçan cisimler gördüklerini bildirmişlerdir ve bunlar arasında en yaygın olanı, çoğu zaman geceleri parlak bir yıldız olarak ya da gündüzleri gümüş veya beyaz ışıklı bir nokta olarak gökyüzünde görülen küçük kürelerdir. Tamamen hareketsiz, durağan ya da herhangi bir hızda hareket ederken görülebilirler. Geceleri Jüpiter veya Venüs gibi bir gezegenle kolayca karıştırılabilirler ta ki hareket etmeye başlayana kadar ve gündüzleri bir hava balonu veya bir çocuğun küçük elinden kaçan basit bir helyum oyuncak balonuyla karıştırılabilirler, özellikle de oyuncak gümüş veya krom rengindeyse. Gökyüzünde saatlerce, bazen tüm gece boyunca sabit kalabilirler, ancak yıldızları kamuflaj olarak kullanamadıkları için gündüzleri bunu nadiren yaparlar. Gündüzleri, bulutları mümkün olduğunca kamuflaj olarak kullanarak yavaşça hareket etme eğilimindedirler ve yeterince yakınlarsa, beyaz veya gümüş küreler halinde tamamen görülebilirler. Gece gökyüzünde kendilerini insanların Venüs ya da Jüpiter'i görmeyi bekleyeceği bir konuma yerleştirebilirler ve eğer bir kişi bulunduğu yere ve yılın zamanına göre her bir yıldız nesnesinin doğru konumlarını biliyorsa, drone'u orada olmaması gereken bir şey olarak tespit edebilir. Geceleri, bir drone'u arka plandaki bir şehir tepesinin uzaktaki ışıklarını da kamuflaj olarak kullanabilir ve hareketleri de orada hareket eden trafiğin ışıkları tarafından maskelenir. Ayrıca geceleri, uzakta veya yakında hızla hareket eden büyük veya küçük yıldızlar olarak görülebilirler ve çoğu insan onları uzaydaki basit insan uyduları veya uluslararası uzay istasyonu olarak karıştırmaktadır. Bu tür dronlar doğal olarak herhangi bir ışık yaymazlar. Yerçekimine karşı koymak için yüksek enerjili elektromanyetizma kullanırlar. Ürettikleri ve içine daldırıldıkları elektromanyetik toroid, etraflarındaki atmosferi o kadar aşırı ısıtma potansiyeline sahiptir ki, atmosfer plazma olarak parlamaya başlar. Bu bir drone'un varlığını ortaya çıkaran istenmeyen bir yan etkidir. Daha büyük yıldız gemileri de dünya atmosferi içinde çalışırken, bu istenmeyen yan etkiden muzdariptir. Bu plazmanın rengi atmosfer sıcaklığına, yüksekliğe ve nem seviyesine bağlı olarak değişir. Ancak çoğunlukla bir drone'un yerçekimsiz motorunun frekans çıkışı ve etrafındaki hava ile nasıl tepki verdiği nedeniyle değişir. Bu dronlar çoğu zaman tek başlarına çalışırlar, ancak çiftler halinde veya küçük gruplar halinde ve büyük sürüler halinde çalışırken de görülebilirler. Ayrıca içinde herhangi bir sayıda bulunan oluşumlar halinde de görülebilirler. Solo veya çift dronlardan sonra en yaygın oluşum, birbirleri arasında veya görünüşte hiçbir mantık olmaksızın hep birlikte hareket ettikleri dağınık sürüdür. Ayrıca genellikle gökyüzünde bir ışık hattı oluştururken veya kademeli bir formasyonda hareket ederken görülebilirler, ancak herhangi bir yerde ve neredeyse her formasyon şeklinde tespit edilebilirler ve çoğu zaman daha büyük bir UFO'nun ışıkları olarak karıştırılabilirler. Dronlar çiftler halinde hareket ettiklerinde, genellikle kendileri için tehlikeli olabilecek bir bölgeyi ya da yeri keşfe çıkarlar. İnsan terimleriyle, lider drone ve onun arkasını koruyan ekürisi. Ve her ırk farklı şekillerde dronlarda kullanabilir, diskler de dahil olmak üzere neredeyse her şekil. Ancak şekiller konusunda genellikle daha da ileri giderler, çünkü birçok ırk insan uçağı, helikopter, araba ve hatta motosiklet şeklinde dronlar kullanabilir. Bu sonuncular ilginç bir şekilde oldukça yaygındır ve hatta Salvador Freixedo gibi kişiler tarafından rapor edilmiştir. Motosiklet benzeri bu dronlar görünüşte yerde hareket edebilir, doğru motor sesi ve her şey ve sonra bir yerde bir dönüş yapıp kaybolabilir. Hızlı ve yakalanması zor doğaları nedeniyle motosikletleri taklit etmeyi sevdiklerinden insanlar daha az şüphelenirler. Bir drone fiziksel olarak herhangi bir şekle sahip olabilse de, örneğin Taygetan küresel bir drone, bir gözetleme hedefine yaklaşması gerektiğinde varlığını maskelemek için etrafında bir insan aracının hologramını oluşturacak ve bununla birlikte doğru gürültüyü de üretecektir. Bunu çoğunlukla gündüzleri yaparlar, ancak bu numarayı gece ya da gündüz her zaman kullanabilirler. Israr etmek ya da sizi uyarmak zorundayım. Dünyada, dışarıda olan her zaman göründüğü gibi değildir. Ama onlar ne için?
Her yıldız ırkı ve insan hükümetleri dronları çoğunlukla bir bölgeyi gözetlemek ya da ilgilendikleri kişi ya da kişileri takip etmek, ayrıca belirlenen herhangi bir bölgeyi haritalamak ya da gözetim altında tutmak için kullanırlar. Dronlar genellikle silahlıdır ve bir çatışmaya girmek için kullanılabilirler. Ayrıca her türlü sensörle donatılmışlardır ve örneğin bir kimya izi veya organik doku gibi fiziksel örnekler almak için de donanımlıdırlar. Taygetan dronları gibi bazı dronlar çekici ışınla da donatılmıştır. Taygetan dronları çoğu zaman, daha doğru ölçümler alabilmek amacıyla bir sensör dizisini droidin içinde bulunduğu yüksek enerjili toroidden uzağa asmak için altlarına bir kablo salarlar. Bu durum görüldüğünde insanların onları basit bir hava balonuyla daha da karıştırmasına neden olmaktadır. Bir bölgeden örnekleme yaptıklarında, bu genellikle bilimsel amaçlarla yapılır ve 3 ana analiz cihazı enerji frekansı matrix analizörü, lazer spektromesi ve tam spektrumlu kimyasal analizördür. Bu tür dronların en belirgin ve yaygın kullanım alanlarından biri ekin çemberleri basmaktır. Bu tür çemberleri ve oluşumları basmak için birçok neden olsa da, asıl neden, birinin keşfettiği bir mağara duvarına boyanmış bir X gibi geçici bir zaman ve mekan işaretleyicisi yerleştirmektir. Bir gemi mürettebatının ayrıldıkları yere ve zamana geri dönüp dönmediklerini belirleyebilmeleri için bir tarlada herhangi bir sembol basılır, bu bir ekin çemberinin uygun sonlu ömrü nedeniyledir. Bunları çoğunlukla zaman atlaması veya zaman yolculuğu yaparken, ya da herhangi bir nedenle bir işarete ihtiyaç duyduklarında kendileri ve diğer gemiler için işaretleyici olarak kullanırlar. Çoğu asla insanlar için tasarlanmamıştır. Onlar E.T.'nin E.T. ile iletişim kurmasıdır ve sayısız ırk bunu yapmaktadır. Ancak şunu söylemeliyim ki, günümüzde ekin çemberleri dünya dışı varlıklar tarafından, zamansal işaretlerden sözde DNA aktivatörlerine ve basit eğlenceye kadar neredeyse her nedenle dünyanın her yerine basılıyor, insanların onlardan ne yaptığını görmek için. Bazen de sadece gülmek için. Gördüğünüz gibi, insansız hava araçları herhangi bir amaç için kullanılıyor ve temelde küçük, insansız yıldız gemileridir. Genellikle daha büyük bir insanlı yıldız gemisinden, ana gemilerinden çıkarlar ve burada bir sıra halinde ve uzun tüpler içinde, genellikle Toleka sınıfı bir ağır kruvazör gibi daha büyük bir geminin burun kısmında depolanırlar. Ancak Taygetan küresel dronu gibi bu tür dronların çoğu tam yıldızlar arası kapasiteye sahiptir. Bu nedenle hemen her yerden, tek başlarına ve evlerinden uzakta çalışabilirler. Bu tür insansız hava araçları tam yapay zekaya sahiptir ve sahada kendi kararlarını kendileri verirler veya daha büyük bir insanlı yıldız gemisinin içindeki bir odadan uzaktan kumanda edilebilirler. Tam donanımlı haberleşme sistemlerine sahiptirler ve ana geminin mürettebatı dronların faaliyetlerini ve video yayınlarını gerçek zamanlı olarak yönlendirebilir ve izleyebilir. Taygetan küresel drone'un anatomisi. Taygetanlar 3 ana tür drone kullanır. Hepsi küre şeklindedir ve sadece boyut ve kapasite açısından farklılık gösterirler. Daha küçük olanlar elde taşınır ve genellikle sahadaki bir operatör tarafından insani terimlerle bir özel operasyon ekibinin durumsal farkındalığı için kullanılır. Yer personeli tarafından kullanılırlar ve yaklaşık olarak bir beyzbol topu büyüklüğündedirler, ancak bazıları bir basketbol topu kadar büyük olabilir. İkinci tip çok yaygın olarak kullanılmaz ve derin uzayda uzun süreler boyunca tek başına çalışabilen küresel bir yıldız gemisidir. Boyutları çok değişkendir, ancak herhangi bir insanlı yıldız gemisi kadar büyük olabilir. En yaygın olarak kullanılan Taygetan insansız hava aracı, ayrıntılı olarak tarif edeceğimdir. Mükemmel bir küredir. 110 santimetre ya da 43,30 inç çapındadır. Polimorfik titanyum alaşımlı bir dış kabuğa ya da gövdeye sahiptir ve küçük ila orta şiddette hasar aldığında kendini onarabilir. Geometrik merkezinde güç kaynağı olarak yüksek verimli bir kristal çekirdeğe, sıfır noktası reaktörüne sahiptir. Bu reaktör yaklaşık büyük bir kavun büyüklüğündedir. Bu sıfır noktası reaktörü, soğutma ve güç yönetim sistemleri gibi tüm gerekli işlevlerini ve alt sistemlerini barındıran başka bir koruyucu kalkanın içinde yer almaktadır.
Daha sonra, içten dışa doğru dönen türbin kontrol sistemleri ve ardından kırmızı cıvaya benzeyen ancak tam olarak aynı olmayan zenginleştirilmiş cıva bazlı bir süper iletken sıvı kullanan ters yönde dönen küresel türbinler gelmektedir. Bu içten dönen küreler toroid şeklinde bilgisayar kontrollü bir elektromanyetik girdap yaratarak aracı iter ve daha büyük yıldız uçaklarında olduğu gibi drone'un etrafında bir yerçekimi bozulması yaratır. Bu motor aynı zamanda drone'un iç frekansını tamamen değiştirerek istediği zaman hiper uzaya atlayabilmesini sağlar. Bu konuda daha fazla ayrıntı için yıldız navigasyonu, temel prensipler videoma bakabilirsiniz. Küresel türbin motorları ve iç gövdelerinden sonra, bir sonraki alan drone'un yapay zekasını, sensör kontrol sistemlerini ve alt sistemlerini içeren birkaç korumalı bölmeden oluşur. Ardından koruyucu zırhlı gövdenin hemen altında, gövde boyunca, ancak esas olarak kürenin ekvatoruna yerleştirilmiş sensörleri bulacaksınız. Drone'un silahı da burada bulunur ve geri çekilebilir ve çoğu zaman görünmez. Silahlar genellikle 4 veya akor plazma topundan oluşur, güçleri doğrudan merkezi reaktörden beslenir ve oldukça önemli bir tahrip gücü taşımaktadır. Savaş yeteneklerine rağmen, bu insansız hava araçları bu amaçlar için çok nadiren kullanılır, çünkü asıl amaçları dünya yörüngesinde çok yukarıda bulunan büyük, insanlı bir yıldız gemisinin mürettebatı için gözetleme ve durumsal farkındalıktır. Dronlar dünyada olup biten hemen her şeyi izlemek, takip etmek ve anlamak için kullanılır. Ya da her halükarda, incelemek ya da gözlemlemek isteyebilecekleri başka herhangi bir gezegeni. Bu tür dronların en önemli işlevi, bir yıldız ırkının yıldız tohumlarını, dünyadaki yaşamlarına girmeden önce kararlaştırıldığı gibi koruma ve rehberlik için izlemek ve takip etmektir. Ancak yıldız tohumu için istilacı değildirler ya da duruma göre mümkün olduğunca az istilacıdırlar. Bu dronlar düşmanca değildir, çok sevgi dolu ve yol gösterici bir enerji taşırlar. Onlardan asla korkmayın. Birini gördüğünüzde duygularınıza ve onlar hakkındaki hislerinize güvenin. Negatif ırkların da drone kullandığı doğrudur, ancak nadiren küre kullanırlar. Onlar sizin küçük dostlarınız ve yoldaşlarınızdır. Küçük bir mesaj, biz buradayız ve sizinle ilgileniyoruz. Üzerinde çalıştığım gelecek videolardan birinde, bu dronların pratik uygulamalarını görecek ve anlayacaksınız. Çünkü Toleka ekibinin dünyadaki enerjik gerçeklik matriksinin insanların düşüncelerine, frekanslarına ve duygularına nasıl tepki verdiğine dair çok yakın zamanda bulduğu bir dizi ilginç araştırma bulgusunu sizlerle paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere kadar. Sevgilerimle. Mari Sıvaru